Merhaba örgü severler. Bugün sizlere hem boyunluk hem şal hem panço olarak kullanabileceğiniz çok güzel bir modelle geldim. Şöyle hemen yakından dokusunu da göstermek istiyorum. Dökümlü, yumuşacık, çok güzel bir dokusu oldu. Gördüğünüz gibi yaka detayı ve aslında örmesi çok kolay ve dediğim gibi çok amaçlı bir model. İlk kullanım şekli bu şekilde omzunuzdan geçirip panço olarak ya da şal olarak kullanılıyor. Hemen arkasını da göstermek istiyorum. Arkası da bu şekilde görünüyor. Şal kullanmayı seviyorsanız ama omuzumdan düşmesinden hoşlanmıyorum, elimle tutmak istemiyorum diyorsanız bu model tam size göre. Çünkü boynunuzdan geçirdiğiniz zaman elleriniz ve kollarınız rahat bir şekilde istediğiniz gibi hareket edebiliyorsunuz. Kullanım açısından çok büyük rahatlık sağlıyor. Ayrıca bu şekilde atkı ve boyunluk olarak da kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Eğer hazırsanız hadi gelin birlikte modelin detaylı anlatımına başlayalım. Model anlatımına geçmeden önce kullandığım iplik ve tığ hakkında bilgi vermek istiyorum. Ben 100 gram 400 metre %100 akrilik içeriğe sahip bir iplik tercih ettim. Şöyle dokusunu yakından göstereyim. Ve bu ipliği kullanırken de 3,5 milim tığ kullanacağım. Tabi siz kullanacağınız ipe göre, elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Hatta küçük bir parçada deneyip nasıl durduğunu gördükten sonra örmenizi tavsiye ederim. Hemen başlayalım modelimizi yapmaya. Model kurulumuna zincir çekerek başlıyoruz. Tığımı ipimin etrafında döndürüp zincir çekmeye başlıyorum. Bu zincirleri çekerken önemli olan çok sıkı çekmememiz. Biraz gevşek bırakmalıyız ki modeli kurduğumuz zaman kasma yapmasın ilk sırasında. Ve ne kadar genişlikte yapacaksak o kadar zincir çekiyoruz. Yani zincir sayısı değil, santim ölçüsü önemli. Ben 50 santim kadar yapmayı düşünüyorum. Ama siz 40 santim yapmak istiyorsunuz, o da olur. 60 yapmak istiyorsanız o zaman 60 santim, hatta 65 gibi yapıp ondan sonra modelinizi kurup örmeye devam edebilirsiniz. Ben 52 santim uzunluğunda zincirimi çektim ve artık model kurulumuna başlayacağım. Burada modeli kurarken normalde bu şekilde zincirlerin üzerine batarak trabzanlarımızı ya da sık iğnelerimizi öreriz. Ama bu kez ben alt kısmının düzgün durmasını istediğim için arkasını çevirip burada gördüğünüz gibi zincirleri çekerken şöyle çıkıntılarımız var. Bu kısımlara batarak bu sırayı öreceğim. Bunun için de hemen döndürdüm. İlk zincirime değil, hemen yanındakine bu kısımdan batarak bir tane sık iğne örüyorum. Tığıma ipimi doladım. Bir sonraki zincirin bu arka kısmına bu kez ikili trabzan örüyorum. Hemen yanındakine yine aynı şekilde arka kısmından batarak bir tane sık iğne, tığıma ipimi dolayıp bir sonraki zincire ikili trabzan örüyorum. Bu sırayı sonuna kadar bir sık iğne, bir trabzan olarak tamamlıyoruz. Hemen yandaki kısma batıp ikili trabzan, bir sonraki zincire batıp bir tane sık iğne. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimde son olarak yine bir tane trabzan ve bir tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Bir zincirle örgümü döndürdüm. Bu son yaptığım sık iğnenin tepesine batarak bir tane sık iğne örüyorum. Tığıma ipimi doladım. Yine aynı noktaya batarak ikili trabzan ördüm. Burada bir alt sırada trabzan örmüştük. Onu atlıyorum. Yanındaki sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne ve yine aynı noktaya ikili trabzan ördüm. Tekrar bir tane trabzanı atlıyorum. Yanındaki sık iğneye bir tane sık iğne, tığıma ipimi doladım ve aynı noktaya ikili trabzan örüyorum. Tekrar bir tane atladım. Yandaki sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne
ve aynı noktaya bir tane trabzan örerek örgüme devam ediyorum. Modelin kurulumu bu şekilde aslında. Sıra boyunca hep aynı işlemi yapacağız ve diğer kısımlarda bu sıranın tekrarı olarak devam edecek. Yani model ilk sırayı yaptıktan sonra tek sırayla aslında devam ediyor. Bir tane atladım. Hemen yanındakine bir tane sık iğne ve aynı noktaya bir tane ikili trabzan. Ben bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıranın sonuna kadar ördüm ve son olarak 2 tane ilmeğim kaldı. Yine aynı şekilde bir tanesini atlıyorum. Sonuncusuna sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Bir zincirle örgümü döndürdüm. Burada da yine aynı şekilde alt sırada yaptığımız işlemi tekrar edeceğiz. Bir zincirle döndükten sonra bu son yaptığım sık iğnenin içine bir tane sık iğne ve tığımı ipimi doladım. Aynı noktaya ikili trabzan. Bir tanesini atlıyorum. İkincisine bir tane sık iğne ve aynı noktaya bir tane trabzan yaparak model boyunca ilerliyorum. Atladığımız ilmek altta ikili trabzan yaptığımız, üzerine batıp ördüğümüz sık iğne olması gerekiyor. Bu şekilde denk geliyor model. Yine bir tane atladım. Alttaki sık iğneye bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan. Bir sık iğne, bir trabzan. Model örgü boyunca bu şekilde devam ediyor. Ben biraz ilerledikten sonra tekrar birlikte devam edelim. Ben istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Toplamda yaklaşık 160 santim kadar ördükten sonra artık örgümü tamamlıyorum. Sıranın sonundaki sık iğnemi de yapıp bir zincirle artık ipimi kestim. 50 santim kadar zincir çekerek başlamıştık. Hemen genişliğini de söyleyeyim. 59,5 santim, yani 60 santim diyebiliriz. Şöyle dokusunu da yakından göstermek istiyorum. Böyle yumuşacık, dökümlü bir havası oldu. Tam istediğim doku da buydu aslında. Şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Aslında bunu istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Ben bu kadar geniş yapmamın sebebi, şal kullanmayı seviyorum ama omzumdan düşmesini istemiyorum. Sırtımı da kapatsın, şalımı sürekli tutmak zorunda kalmayayım diyenler için ben geniş çalıştım. Ama siz daha dar yapabilirsiniz. 40 santim, 30 santim, atkınızı bu şekilde örüp yakasını ondan sonra örebilirsiniz. Yani bu genişlik ve boyu tamamen size ve tercihinize kalmış bir şey. Şimdi bundan sonra nasıl devam edeceğiz? Hemen örgümü ikiye katlıyorum. Bu ipi de daha sonra gizleyeceğim. Örgümü ikiye katladıktan sonra tam ortadan ikiye katlıyorum. Şöyle elimle de hemen düzelterek devam edeceğim. Bu kat tam ortası burada duruyor. Gördüğünüz gibi başladığım uçları da burada. İkiye katladıktan sonra yakayı örerken yaka genişliği için 25 santim ölçüyorum. 25 santim şöyle. Hemen buradan bir tane ilmek ayracıyla ya da iğneyle tutturabilirsiniz. Bu kısım bizim yakamız olacak. Buradan başlayıp etrafına tığ işi lastik örerek yakayı tamamlayacağız. Bunu da hemen başlayıp birlikte devam edelim. Yakayı örmeye başlarken hemen tığımı ipimin etrafında döndürüp ve ilmeğimi kilitleyerek hazırladım. Örmeye bu kısımdan başlayacağım ki burası yakamızın arka kısmında olsun. Sıranın başlangıç ve bitiş noktaları arkada olsun, ön tarafta gözükmesin diye o kısımdan başlıyorum. Şöyle herhangi bir yerden ilmeğimi tutturdum. Yine ikili trabzan olarak devam edeceğim. Bu sırayı tamamen yuvarlak şekilde yakayı oluşturacak şekilde trabzanlar örerek devam ediyorum. Hemen yanındaki kısma batıyorum.
Yine ikili trabzan, aralarında hiç zincir çekmiyorum ve sıkılığına, gevşekliğine göre batacağım yerleri belirliyorum. Ben de ilk defa sizinle birlikte örerek devam ediyorum. Çünkü çok pot olmasın, çok da kasma yapmasın diye ona göre ayarlayıp trabzanlarımı örüyorum. Ben bu şekilde ikili trabzanlarımı örerek devam edeyim. Bu kısma geldiğimizde nasıl ilerleyeceğimize birlikte devam edelim. Ben işaretlediğim yere kadar geldim. Şurada ilmek ayracımızı takmıştık 25 santimden. Son olarak şuraya da bir tane trabzan ördükten sonra tığıma doladım. İlmek ayracıyla işaretlediğim kısma gelip trabzanımı yaparken ilmeğin ikisini bir çektim. Diğer ikisi tığımda bekliyor. Tekrar tığıma doladım. Bu kez karşısındaki kısma batıp ilmeğin ikisini birlikte örüyorum ve kalan bütün ilmekleri tek seferde kapatıp şöyle tekrar yapayım. İlmek ayracımın olduğu yere batıyorum. İlmeklerin ikisini bir çektim. Diğer ikisi tığımda bekliyor. Tekrar ipimi doladım. Hemen karşısındaki kısma gelip burada da işaretlediğim noktaya batarak ilmeğin ikisini bir çektim. Diğer ilmeklerimi de tek seferde kapattım. Böylece geçişimizi sağlamış olduk. Hemen şunu çıkarıp göstereyim. Böylece yakayı birleştirdik. Buradan örerek geldik ve şu aradaki açıklığı kapatmış olduk. İlerleyen sıralarda daha net belli olacak. Bundan sonra yine trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. İkili trabzan olacak şekilde başladığımız noktaya kadar örüp bir üst sıraya birlikte devam edelim. Başladığım noktaya kadar geldim. Şöyle göstereyim. Burası birleştirdiğimiz kısmı oldu. Buradan artık tığ işi lastik yaparak yakamızı tamamlayacağız. Son trabzanımı ördükten sonra hiç tığıma ip dolamadan ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Şu ipimi de şöyle çekeyim. Ve kaydırmayla kapattım. Üç zincir çekerek artık tığ işi lastik yaparken bildiğiniz gibi ilmekleri bir önden bir arkadan alarak örüyorduk. Şimdi 3 zincir çektim. Bu benim ilk trabzanım oldu ve ilk ilmeğimi önden alarak örüyorum. Tekrar tığıma ipimi doladım. Bu kez yanındaki trabzana bu şekilde arkadan batarak yine ikili trabzan örüyorum. Tekrar bir önden bir arkadan alırken şöyle tığımızı arkadan geçiriyoruz. Trabzanın etrafından ipi geçirip yine aynı şekilde ikili trabzan. İstediğimiz uzunlukta örebiliriz. Ben katlayarak örmeyi düşünüyorum yakayı. Biraz uzun yapıp katlayarak kullanacağım. Tıpkı balıkçı yaka gibi. Ama siz katlamadan tek kat olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde devam edelim. Sıranın sonunda yine bir üst sıraya birlikte geçelim. Ortadaki parçayı birleştirdiğimiz kısma geldiğimde de birlikte örelim istedim. Şimdi burada iki tane trabzanı tek trabzan olarak örmüştük. O kısma geldiğimde de örgümün sırasında şimdi arkadan alma kısmındayım. Buradan geçip bu iki birleştirdiğimiz trabzanı tek trabzan sayarak arkadan alarak ikili trabzanımı ördüm. Eğer bu önden alma denk gelseydi o şekilde yapacaktım. Buradan sonra da yine aynı şekilde bir önden alarak bir arkadan alarak trabzanlarımı örüyorum. Sıramı tamamladım ve başladığım noktaya geldim. Burada çektiğim zincirler vardı. Bu kısma batarak kaydırmayla kapattım. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve bu sırada artık şuna dikkat ederek örmemiz gerekiyor. Trabzanları örerken önden alarak ördüysem bir önceki sırada burada da aynı şekilde örüyorum. Ama arkadan alarak ördüğüm trabzanları da yine arkadan alarak örmeye devam ediyorum ki düzgün ve muntazam bir şekilde yakayı tamamlayabileyim. Şimdi ilk ilmeğimi önden alaraktı. Aynı şekilde örüyorum. Tekrar doladım. Bir sonrakini arkadan alarak trabzanımı ördüm. Ben yakayı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm ve son olarak tekrar başladığım kısımdayım.
Burası bildiğiniz gibi sıra başında çektiğimiz zincir. Oraya değil, ilk yaptığım trabzanın tepesine batarak kaydırmayla kapattım. Ve bir zincir çekerek artık ipimi kesiyorum. Benim için yakada bu uzunluk yeterli ama siz istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Hemen ölçüsünü de vereceğim. Çünkü herkesin eline göre santim sıra sayısı değişir. O yüzden santimetre ölçüsü vermem daha sağlıklı olacaktır. Bu kısım ilk başladığımız yer. Şöyle yakanın başından tutup ilk trabzan sırasına geldiğimde 17 santim örmüşüm. Ama bu sizin kullanmak isteyiş şeklinizle de alakalı. Ben bunu bu şekilde katlayarak kullanacağım. Aslında daha bir ya da iki sıra daha yapmak istiyordum ama ipim yetişmez diye bu kadar kaldı. İpim yetişmez diye burada kestim. Ama siz katlayarak değil tek kat kullanmak istiyorsunuzdur. O zaman daha kısa yaparsınız. Bunu üzerinizde prova yaparak ölçüp ayarlamanız daha iyi olacaktır. Şimdi bu ölçülerde şal boyunluk için ne kadar ip kullandım hemen onu da söyleyeyim. Bildiğiniz gibi 100 gram 400 metre ip kullanmıştım. Elimde 5 yumak vardı. 5. yumaktan sadece bu kadar kaldı ama ben geniş bir şal olarak çalıştım. Siz daha eni dar şekilde çalışırsanız yani 40 santim, 45 santim ya da 30 santim o sizin ölçünüze göre değişir. O ölçülerde daha az ipe ihtiyacınız olacak ama bu ölçülerde örmek için 5 yumak ipe ihtiyacınız var. Bir de şöyle küçük bir detay vermek istiyorum. Biz yakayı bu şekilde başladık ve katlayarak kullandığımız zaman örgünün ters yüzü dışında kalacak. Bu şekilde kullanırsanız. Ama şöyle bir detay var. Bu aşağıda ördüğümüz şal parçasında ön ya da arka yüz yok. Çünkü sıraları gide gele dönüşlü olarak ördüğümüz için her iki yüzü de aynı. O yüzden kullanmak için yakanın düz kısmı burası. Bu şekilde çevirirsiniz. Yakanın ters kısmı burası oluyor şimdi. Çevirdiğiniz zaman kullanırken örgünün düz yüzü dışarıda görünmüş olur. Bu da küçük bir detaydı. Şal boyunluk diyorum ben şimdilik. Daha farklı isim öneriniz varsa bunlara da açayım. Hani nasıl bir isim vermeliyim, ne olmalı örgümüzün ismi. Bu konuda önerilerinizi de yorumlara bekliyorum. Ve bu şal boyunluğumuzun anlatımı bu kadardı. Umarım siz de beğenir, benimle birlikte keyifle örersiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorum bırakıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı tek tek okuyor olacağım. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.